Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Eurofighter savaş uçağı. Bildiğimiz üzere Kasım ayından bu yana İngiltere ile aramızda çok büyük yakınlaşmalar var. Bu yüzden de uçağı alacağımıza dair haberler gündeme bomba olarak düştü. Peki buna ithafen Eurofighter alır mıyız? Uçağın üstün özellikleri neler? Veya Ege'de hava üstünlüğünü nasıl etkiler? İncelemeye başlayalım. Türk Hava Kuvvetleri hava sahamızı savunmakla yükümlü dünyanın saygın birliklerinden. Gerek harbi hazırlık oranı gerek personel kalitesiyle İsrail gibi yüksek kapasiteli devletlere eğitim vermekte. Bu bizim gururumuz. Ancak askerimizin daha iyi görev yapabilmesi için daha modern araçlara ihtiyaç duymakta. Elimizdeki F-16'lar ne kadar kötü sayılmasalar da ömürlerini yavaş yavaş doldurmakta. Bu sebeple de ek uçak alımı veya yapımı ordumuz için olmazsa olmaz noktalara geldi. Fakat ne uçağı alacaktık, en iyisi hangisiydi diye sormaktan önümüzdeki en iyi seçeneği unuttuk. Hele de İngilizler çoktan teklifi vermişken. İşte bu uçak Eurofighter Typhoon. Peki biz alır mıyız? Cevabı için öncelikle daha önce yetkililer böyle bir şey olmayacağını belirtti. Ama belli bir süre sonra devlet içinde de uçak alımı tekrar gündeme gelmişti. İhtiyaç vardı, almak zorundaydık F-35 mantığı. Düşüncelerin bu doğrultuda olduğunu saptamak yanlış olmaz. Şu zamanlarda da tekrar gündeme geldiğini varsayarsak Eurofighter alımı çok da uzak değil. Peki bu uçakların eğitimi üretimi yok mu? Nasıl oturtacağız? Öncelikle uçaklar aslında ikinci el olarak alınacak ama daha temiz şekillerde. Eğitim ve altyapı konusunda da iki ülkede NATO standardında olduğundan hızlıca sorun çözülebilir. Bunlar önemli şeyler değil. Sayı konusunda da 50 adetten az alınmaması gerektiğini ısrarla belirtelim. Yoksa bizim için temsili alımdan öteye gitmez. Üstelik İngiltere ile de yeteri kadar çıkar ilişkimiz olduğundan da yedek parça gibi sorunların olması pek olası değil. Amerika'nın da İngiltere'yi sıkıştırma gibi bir lüksü de bulunmamakta diyelim ve alabileceğimiz uçağın özelliklerine geçelim. Bakalım alsak gerçekten iş yapabilir mi? İlk olarak boyuna ve enine bakalım. Uçak 16 metre uzunluğunda, kanat açıklığı ise 11 metre. Geniş kanatları yüzünden 52 metrekare kanat alanına sahip, yani uçak büyük denebilir. Kanatları ve gövdesi sayesinde F-16'larımızdan epeyce büyük. Çift motoru da olması onu güçlü ve heybetli yapar. Diğer bir özelliği ise menzili. Uçak 3000 kilometre gibi bir menzile sahip. Harici yakıt tanklarıyla da rahatlıkla arttırabilir. Sonuçta kullanacağımız alan belli. Taşıma kapasitesi konusundaysa Typhoon'un boş ağırlığı 11 ton. Maksimum kalkış ağırlığı ise 22 tondan fazla. Gerçekten güzel sayılar. Bolca hava füzesi taşıyabilir. Koruma konusunda güçlü. Hız mevzusunda da yüksek irtifada 2500 kilometre gibi sayılara çıkmakta. Üstelik buna çok fazla yakıt harcamadan çıkabilir. Yani ses hızını aşmak için ek yakıt kullanmasına gerek yok. Aynı Fransız Rafale gibi. Olay yerine hızlıca gidip uzun süreli görev yapabilmesi önemli. Ek olarak uçağımız ses hızının üstünde uçarken füze veya herhangi bir mühimmat ateşleyebilir. Örnek verecek olursak F-16'larımız terör hedeflerini vurmak için saatte 900 km civarı uçmaktalar. Ne kadar hız o kadar ulaşılmazlık. Bunlar Typhoon'un fiziksel özellikleriydi. Sırada uçağın savaş yeteneklerine geldi. Sonuçta almaya değer mi anlamamız gerekli. İlk olarak uçağın burnundan başlayalım, yani radarından. Adı Euro Radar, bizzat Typhoon için geliştirildi ve ISA tipi radarlardan. Bu da yüksek görünmezlik, daha fazla hedef takibi demek. Elektronik harbe dayanıklılığı da bir o kadar iyi. Kısaca uçak şu anki envanterimizde bulunan F-16'lardan üstün. Devamında kokpit kısmına bakarsak modern bir yapıda olduğunu söylemek zor değil. Her şey pilotun en hızlı algılayıp kolayına gidecek şekilde yapılmış. Savaş zamanı bunlar önemli. Sensör kısmına değindiğimiz zamansa hiçbir uçakta olmayan bir şey karşımıza çıkmakta. Pirate sensör, yani korsan sensörü. Bu sensör kızılötesi pasif bir radar. Demek oluyor ki herhangi bir dalga yaymadan birden fazla hedefi tespit edebilir. Örnek olarak radar açmadan görev yerine gitmektesiniz. Eğer radar açmazsanız tespit edilip vurulmanız olası.
Bu noktada destek olmadığından tüm tehditlere körsünüz. Herhangi bir savaş uçağı sizi imha edebilir. İşte tam da bu noktada kızılötesi sensör öne çıkmakta. Ne kadar menzili kısa olsa da gerçekten kritik diyelim. Gelelim kokpitin kalbine, pilotun kaskı. Öyle ki kask pilota göre yapılır ve çok pahalıdır. Ama işlevi ona bu parayı hak ettirir. Bahsetmek gerekirse kask gece görüşü yeteneği taşımakta. Yani aldığımız her uçak gece görevine çıkabilir. En önemli kısmı ise pilot kaskı sayesinde sadece hedefe bakarak kilitlenebilir. Bu ona it dalaşında resmen ölümsüzlük olarak geri döner. Düşünün, Yunan pilotlarına manevra atarak canlarını sıkıyorduk. Bununla atmadan neler yapabilir? Uçağın arka kısmına geçersek burada EJ200 motorlarını görmekteyiz. Sınıfının en iyi jet motorlarından. Bakım maliyetlerinin cebinize para olarak kalması demektir bu. Son olarak uçağı yorumlandıracak olursak radar izi düşük, sadece %15'i metal olan bir yapı. Pilotun konforunu sağlayacak, G kuvvetini azaltabilen sistemlere sahip. Bunun dışında da yapısal olarak yakıt tankının etrafı maksimum düzeyde korumalı. Bu ona it dalaşlarında büyük avantajlar sağlar. Füze savunma kısmında da flare gibi sistemleri modern şekilde görmek mümkün. Yani uçak gerçekten 4.5. nesil bir savaşçı. Gerek yüksek manevra kabiliyeti gerek görev bilgisayarı olarak çok modern bir jet diyebiliriz. Yunanistan gibi ülkelere karşı en iyi seçeneklerden. Yunanistan demişken de son sorumuza geçelim. Bu alım gerçekleşirse Ege'de dengeler ne yöne kayar? İlk olarak Yunanistan 18 adet Rafale ve 30 adet F-35'i aldı sayalım. Aynı şekilde de 50 adet Tayfun'a da biz sahip olalım. Zaman olarak da 2024 olsun. Senaryomuzu başlatalım. 2024 bugünden 3 yıl uzak ve biz çok sayıda F-16'mıza ISA radarı takmış durumdayız. Bu radarlar bize büyük avantaj sağlar. Kafadan 50 F-16 Blok 70 seviyesinde uçağa sahip olduk. Ek olarak 50 adet de Tayfun'la toplam 100 adet 4.5 nesil son model savaş uçağına kavuştuk. Yunan tarafındaysa 18'i 4.5. nesil Rafale ve 30 F-35 olacak. Bizim için gerçek manada tehdit olabilir. Tamamen uçan bilgisayar olduklarından pilotun çok yetenekli olmasına da gerek yok. Diğer envanterdeki uçakları da katacak olursak Yunanistan kalan F-16'larının birazına fazla bakım yapamadığından ve parası da olmadığından kaldıramaz desek yanlış olmaz. Kısaca 50 adet Eurofighter dengeleri lehimize çevirecek şekilde akıllıca bir alım olur. Vereceği siyasi mesajda cabası. Sonuç olarak Eurofighter uçağını satın almamız hava üstünlüğünü almak adına çok önemli bir adım olur. Gerçek manada milli uçak gelene kadar idare ettirebilecek bir yapı. Tabii kendimizi bir bakıma İngilizlere ve diğer Avrupalı ülkelere bağlamalı mıyız? Bu da merak konusu. Şimdilik geldik videonun sonuna. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.